Her şey hayal kurmakla başlar. Bundan 500 yıl önce eğer insanlara ben İstanbul'dan konuşacağım, sen de beni aynı anda Bağdat'tan duyabileceksin. Ya da ben Paris'te Eyfel Kulesi'ne çıkacağım, sen de beni Berlin'den bir cama bakarak aynı anda görebileceksin deseydim, muhtemelen üzerime hemen bir deli gömleği giydirirler veya büyücü olduğumu söyleyip idam ederlerdi. Gene bu dönemde insanların üzerinden bir F-16 ile uçup sonra iniş yaparak karşılarına dikilseydim, benim onların tanrıları olduğunu düşünüp bana tapınmaya başlarlardı. Özellikle tarihin son 50 yılındaki teknolojik gelişmelere baktığımızda mucizevi hayallerin nasıl gerçeğe döndüğünü fark etmek bile insanın şok olmasına yetiyor. Tonlarca ağırlıktaki hava araçlarıyla uçabiliyoruz. Denizlerin en gizemli, diplerdeki en karanlık yerlerine dahi ulaşabiliyoruz. Telefonlar sayesinde dünyanın her yerine, hatta uzaya sesimizi duyurabiliyor, farklı cihazlarla görüntülerimizi gönderip canlı yayınlar yapabiliyoruz. Bugün karşımıza çıkan teknolojik devrimler, gördüklerimizi hayallere, hayallerimizi de düşüncelere dönüştürmeyi başardıktan sonra yapamayacağımız hiçbir şeyin olmadığını kanıtlıyor bizlere. İşte bu devrimlerin en önemlilerinden bir tanesi de kuşlar gibi özgürce uçabilme hayalidir. İnsanın kuşları gözlemlemeye başladığı ilk günlerden beri var olan uçma tutkusu nasıl başlamış ve nerelere kadar gelmiştir? Hadi hep birlikte gözümüzü göklere dikelim. Uçma hayalinin en erken öykülerinden biri Yunan mitolojisindeki anlatımıyla Daedalos'un ve oğlu Ikarus'un efsanesidir. Bu efsaneye göre Kral Minas, baba Daedalus ve oğlunu Girit adasına hapseder. Yıllar geçtikçe hapis hayatından sıkılan Daedalus'un aklına kas tüylerinden kanatlar yapıp bunları kullanarak adadan kaçmak gelir. İşte böylece bilinen en eski efsanevi insanlı uçuş gerçekleşmiş olur. Kısacası ilkel havacılık diye adlandırabileceğimiz bu dönemde insanlar kuşları taklit etmekten öteye gidemediler. Ancak 9. yüzyılda Cordobalı Abbas İbni Firnes ilk uçan planörleri yapabilmiş ve 1010 yılında ise Elmer ismindeki bir mucit muhtemelen Daedalos'un öyküsünden etkilenerek 200 metrenin üzerinde uçmayı başarabilmiştir. Dönemin gezginlerinden olan Marco Polo yaptığı Çin gezisinden döndükten sonra orada gördüğü rüzgarın etkisiyle uçan ve insan taşıyan uçurtmalarla ilgili öyküleri dile getirmiştir. Yaklaşık 200 yıl sonra 15. yüzyılda Marco Polo'nun gezisinin kehanetleri gerçekleşmiş ve Leonardo da Vinci bir planör tasarlamıştır. Bu tasarımın çizimleri günümüze kadar ulaşmıştır. Bu çizimler eşliğinde Vinci'nin orijinal planlarından yola çıkılıp o dönemdeki malzemeler kullanılarak bir prototip yapılmış ve gerçekten de uçtuğu görülmüştür. 17. yüzyılda Türk bilim adamı Lagari Hasan Çelebi, haznesi barut dolu olan bir roket yardımıyla kendisini havaya fırlatmıştır. Uçuş Osmanlı Padişahı 4. Murad'ın kızının doğum günü kutlamalarında yapılmıştır. Uçuşun yaklaşık 20 saniye sürdüğü ve 300 metre yüksekliğe ulaşıldığı tahmin edilmektedir. Bu uçuşun ardından Hasan Çelebi'nin Boğaz içine yumuşak bir iniş yaptığına ve Sultan 4. Murad'ın kendisini bu başarısından ötürü orduda yüksek bir rütbeyle onurlandırdığına inanılır. ...1638 yılında Hazarfen Ahmet Çelebi kuşlardan esinlenerek tasarladığı bir çift kanatla Boğaziçi üzerinde uçmuştur. Boğaz'ın Avrupa yakasındaki Galata Kulesi'nden uçuşuna başlayıp süzülerek 3 kilometrelik bir mesafeyi kat edip Boğaz'ın Asya yakasına yaralanmadan inmiştir. Çoğunluk tarafından kabul edilmiş ilk insanlı uçuş 1783 yılında Paris'te gerçekleşmiştir. Bir sıcak hava balonuyla yapılan bu uçuşta 8 kilometre yol alınmıştır. Ancak odun ateşiyle ısıtılan bu balon kontrol edilemiyordu. Rüzgar nereye götürürse o tarafa uçup gidiyordu. Balonculuk 18. yüzyılın sonlarına doğru çok yaygın bir uğraş haline geldi ve böylece yükseklikle atmosfer arasındaki ilişkinin keşfedilmesini sağlamış oldu. 20. yüzyılın başlarında havacılık hemen hemen her anlamda gelişmeye başlamıştı. Rutin kontrollü uçuş yapabilen ilk hava araçları iskeletsiz zeplinlerdi. Bu hava araçları büyük başarılar elde edince iskeletli zeplinler de yapılmaya başlandı. Aslında iskeletli zeplinler sabit kanatlı hava taşıtlarına göre kargo taşıma kapasitesi yönünden daha çok verimli olarak 10 yıllarca kullanıldılar. Ancak
Zamanla Zeppelinlerin havacılık tarihindeki önemini kaybetmesine neden olan bir durum vardı. Bu araçlar çok tehlikeliydiler ve bunu kullanıldığı dönemde ispat etmekten de hiç geri durmadılar. Havadan daha hafif olarak uçurulan balon ve Zeppelinlerin yanında havadan ağır makineler yapılarak uçuş çalışmaları da hız kesmeden devam ediyordu. Alman Otto Lilienthal birçok seri planörler üretmiş ve 1891 yılında bu planörlerle 25 metre uçuşları sıradan hale gelmiştir. Tüm çalışmalarını fotoğraflamak da dahil olmak üzere titizlikle kayıt altına almıştır. Onun bulduğu hava taşıtı günümüzde yelken kanat olarak bilinmektedir. 1896 yılında en son tasarım ile uçuş yaptığı esnada şiddetli bir rüzgar tarafından aracın kanatları kırılınca 17 metre yükseklikten düşüp omurgasının kırılması nedeniyle öldüğünde o ana kadar değişik tasarımlarla 2500 uçuşu gerçekleştirmişti. Düşüşünün ertesi günü ölürken son sözleri "kurbanlar verilmelidir" olmuştur. Lilienthal'in uçmadan önce sıçra prensibinden yola çıkan Wright kardeşler motorlu bir taşıt üretmeden önce 1900'den 1902 yılına kadar bir seri uçurtma ve planör denemeleri yaptılar. 17 Aralık 1903 yılında ise havadan ağır ilk kontrol edilebilir motorlu uçuşu gerçekleştirdiler. 12 saniye süren ve 37 metrelik olan ilk uçuş sonradan çok ünlenecek olan bir fotoğrafla kayıt altına alınmıştır. Böylelikle bu uçuş hem halka açık olan hem de en iyi kayıt altına alınan ilk uçuş olarak tarihe geçmiştir. Herhalde çoğumuz 20. yüzyılın başındaki ilk uçan araç denemelerini konu alan siyah beyaz çekimleri hatırlıyoruzdur. Cesur mucitlerin ölümü göze alarak giriştikleri denemelerin çoğu başarısızlıkla sonuçlansa da bugün en hızlı ulaşım aracımız olan uçakların icadını o insanların kahramanca yaptığı girişimlere borçluyuz. Yenilik peşinde koşan mucitlerin sadece geçen yüzyılda kaldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Belki bugün o kadar ünlü değiller. Ama onlar hala havacılığın alışılmış kurallarını esnetmek ve yeni bir devir açmak için uğraşıyorlar. Başarısız denemeler elbette olmaya devam ediyor. Ancak elde edilen tecrübe ve gelişmeler teknolojinin de devreye girmesiyle akıl almaz boyutlara ulaştı. Şimdi günümüzde sıra dışı sayılacak bazı hava araçlarına göz atalım. Volokopter. 18 pervaneli bu çılgın tasarım tam anlamıyla dev bir drone'a benziyor. Çalışmaların ana hedefi ileride helikopterlerin yerini alacak yeni bir araç tasarlamak. Yivrozi yani bilinen adıyla Jetman'in icadı olan bu araç sırta takılan, kanat açıklığı 2,5 metreye yakın olan 4 adet jet motoruyla desteklenmiştir. Saatteki hızı 300 kilometreye ulaşan aracın dakikadaki tırmanma yükselişi 65 metreyi bulabilmektedir. 2008 yılında Alpleri geçen Rosie, Cebeli Tarık Boğazı'ndaki uçuş denemesinden son anda başarısız olsa da Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Federal Havacılık Dairesi'nden sertifikayı almayı başarmıştır. Aero X Hoverbike. 1,5 saate yakın havada kalabilen bu araç yerden 3,5 metre yükseklikte uçmaktadır. Star Wars filminden fırlamış gibi gözükmesi sizleri aldatmasın. O bir Hollywood ürünü değil. 2 ana pervane üzerinde hareket eden bu cihazın pilot haricinde bir de yolcu koltuğu var. Uzaktan bakıldığında üzerinde kanat monte edilmiş standart bir arabaya benziyor değil mi? 1 dakikadan az bir sürede uçuş modundan yol moduna geçebilen bu araç normal bir otomobil garajına rahatlıkla sığabiliyor. İşte milli gururumuz Cezeri. Kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapacak olan uçan araba. Sağlık sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetlerine yeni bir çehre kazandırmak için geliştirilmektedir. Bunun yanı sıra Cezeri, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde tasarlanmaktadır. Birçok bilim insanı ve havacılık şirketi elektrikli uçakların göklerdeki yerini alacağını söylüyor. Önümüzdeki yıllarda ise uçan otomobil veya taksiler hayatımızda olacak. İnsanlı veya insansız olarak kumanda edilebilen bu hava araçları dikey olarak havalanabilecek veya dikey iniş yapabilecek şekilde tasarlanıyor. Dünya genelinde epeyce uçan otomobil projesi var. Bu uçan arabaların gelecekte yaşantımıza birebir etki edeceği kesin. Gelecek yılların bizlere neler göstereceğini bilemeyiz elbette. Belki de Jetgiller'de gösterildiği gibi evlerde yaşar, işlerimize uçan arabalarımızla gideriz. O zamanki düğünler nasıl olurdu acaba? Türkiye semalarındaki selektör ve korna yapan uçan araba konvoylarını hayal edebiliyor musunuz? Dünya tarihinin son 50 yılının
teknolojik anlamdaki milyonlarca yıllık geçmişinden daha fazla gelişim gösterdiğini hesaba katarsak, gelecek 10 yıllarda neler olabileceğini kestirmek oldukça zor. Ama elbette hayallerimizin sınırı yok, öyle değil mi? O zaman istikbalin göklerde olduğunu unutmayalım ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyelim.